Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden, izleyen, güzel enerjileriyle burada olan herkese kocaman hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza yeni gelen, ilk kez kanalımı dinleyen sevgili dostlarım, sizler de hoş geldiniz. Burada amacımız güzel enerjilerle fincanımızda ve tabağımızda gördüğümüz sembolleri birlikte yorumlamak. Bugün de bakalım fincanımız ve tabağımız bize neler anlatacak. Kim bilir, belki de tam şu anda duymanız gereken bir mesaj karşınıza çıkabilir. Eğer bu fal karşınıza çıktıysa bir sebebi olduğuna inanıyorsanız enerjinizi bırakın ve falımıza sonuna kadar dinleyin. Hazırsanız sevgili dostlarım, fincanımızı çevireceğim. Enerjilerinize odaklanın. Hepimize güzel ve hayırlı enerjiler diliyorum. Bakalım, başlayalım. Evet. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar, ne var ne yok. Evet. Şimdi fincanımızın dip kısmı olarak başlayacağım. Şimdi fincanımızın dip kısmı arkadaşlar, biraz sıkıntılarımız birikmiş. Sıkıntılarımızı tek bir noktada toplandığını görüyorum. Kenara atılmış. Sanki bir süredir sizi meşgul eden, zihninizi yoran bazı konuları artık geride bırakmaya başlamışsınız. Burada bir ufuk çizgisi gibi bir belirti var. Kendini bu şekilde göstermiş. Bu önümüzde yeni bir dönemi, yeni bir ihtimallerin oluşmaya başladığını düşündürdü bana. Ancak hemen arkasından şunu da söyleyebilirim. Yol henüz tamamen açık değil arkadaşlar. Sadece bir ufuk çizgisi burada görünmüş. Yani önümüzde bir hareketlilik, bir değişim ve bir ilerleme enerjisi var. Fakat arada hala çözülmesi gereken bazı pürüzler bulunuyor canlarım. Sanki kapı tamamen kapanmamış ama sonuna kadar da açılmış gibi durmuyor. Özellikle dipte sıkıntıların bir kenara toplanmış olması bana şunu söylüyor. Asıl ağırlığı oluşturan meseleler artık tek tek ortaya çıkıyor ve bununla yüzleştikçe yolun da açılması mümkün görünüyor. Şimdi bu sıkıntıların hemen üzerinde bakalım neler var. Şimdi burada bir yerden başlayacağım arkadaşlar. Biraz kalabalık bir fincan bu. Buradan başlayalım. Şimdi burada bir kadeh gözüme çarptı arkadaşlar. Hemen yanında oldukça belirgin bir su damlası görüyorum. Bir dileğin, bir teklifin, bir buluşmanın ya da gönülden beklenen bir gelişmenin sembolü olarak yorumluyorum. Özellikle kadehin bu kadar belirgin çıkması arkadaşlar, duygusal anlamda sizi sevindirecek bir haber veya gelişmenin gündeme gelebileceğini düşündürdü bana. Bu kadehin yan tarafındaki su damlası da ayrıca akış ve temizlenme enerjisini çağrıştırdı bana. Sanki üzerinizde biriken bazı duyguların yavaş yavaş akıp gitmesi ve bir konunun daha berrak hale gelmesi söz konusu. Şimdi alt kısmına doğru bembeyaz temiz bir yol var. Alt kısmından çıkmış yukarıya doğru.
bu yolun üzerinde bu su damlası arkadaşlar. Önünüzdeki süreçte bir konunun temiz bir şekilde ilerlemeye başlamasını, fakat bu ilerleyişin öncesinde duygusal bir arınma veya bir konuşma yaşanabileceğini düşünüyorum ben. Yani başlangıçta yolumuz tam açık değildi, fakat şimdi bembeyaz bir yolun belirginleşmesi, önümüzdeki engellerin yavaş yavaş geride kalabileceğine dair güzel bir işaret gibi duruyor. Şimdi sevgili dostlarım, şöyle söyleyeyim. Burada ellerini fincanın alt kısmından üst kısmına doğru, bakın şöyle ellerini yukarı doğru kaldırmış bir kişi bu. Sanki burada sanki bir dua ediyor gibi, sanki bana öyle bir hava var. Bir dileğinin gerçekleşmesini bekleyen, içinden bir şeylerin olmasını isteyen ve umutlu bir gelişmeyi bekleyen bir kişiyi çağrıştırdı. Fincanın dip kısmından çıkıp ağız kısmına doğru uzanan bir süliyet bu. Bu kişinin önünde bembeyaz ve açık bir yolun başlaması çok güzel. Yani burada daha önce tam olarak olmadığını söylediğimiz yol yavaş yavaş kendisini gösteriyor. Şimdi kişi beklediği bir konuda artık önünün açılmasını istiyor. Yolun diğer kısmında, bakın şurada arkadaşlar, çok güzel bir kalp, evet, buradan devam edeceğim. Yolun şu kısmında burada çok güzel bir kalp dikkatimi çekti arkadaşlar. Yani tam olarak açık olmadığını söylediğimiz yolun burada yavaş yavaş dipteki kendisini göstermeye başlamış. Sanki kişi beklediği bir konuda artık önün açılmasını istiyor dedik. Yolun diğer kısmına da ise bir 3 rakamı arkadaşlar, aynı zamanda 3 gün, 3 hafta veya 3 ay gibi bir süreye işaret ediyor. Aynı zamanda üçlü bir gelişme, 3 kişi veya bir konunun 3. aşamaya gelmesi şeklinde düşündürüyor bana. Bakın onun hemen altında ise bu 3 rakamının hemen altında, şurada bakın elinde sanki bir kalp taşıyor. Bu kişi, bir kişi var. Bu gerçekten benim burada dikkatimi çekti arkadaşlar. Şimdi elinde bir kalp dediğimiz gibi, bu kalbin bu kadar büyük olması sevgili dostlar, kendi bedenine yakın çünkü. Duygusal anlamda güçlü bir bağın veya kalpten gelen bir niyetin olduğunu gösteriyor. Sanki bir kişi bir duyguyu içinde taşımış, saklamış ve şimdi bunu karşı tarafa ulaştırmaya hazır gibi. Dolayısıyla yolun başındaki dua edercesine ellerini kaldıran kişiyle ileride bu elinde büyük bir kalp taşıyan kişi, yani kişinin aynı hikayenin parçaları olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu kalbin etrafının aydınlık ve ferah olması çok güzel. Çünkü sevgili dostlarım, sanki bu kalbin üzerinde karanlık, ağırlık veya bir sıkıntılı enerjisi değil. Tam tersine temiz ve iç açıcı bir gelişme var. Yani burada bir aynı zamanda bir kum saati, bakın şurada. Bir kum saati. Bu da arkadaşlar özellikle zaman konusunu vurguluyor. Yani bir süredir beklenen bir şeyin hemen değil, kendi zamanını doldurarak gerçekleşeceğini anlatıyor. Az önce 3 rakamını görmüştük, yol görmüştük. Şimdi bu kum saatinin gelmesi bu üçlü zaman işaretini daha da net çekici hale getiriyor arkadaşlar. Ancak bu kesin bir tarih olarak değil, falın verdiği sembolik bir zamanlama olarak değerlendirmek istiyorum ben bunu. Kalbin çevresinin aydınlık olması, beklenen şey gecikmiş olabilir ama umutsuz değil. Bir süreç var, bir bekleyiş var ve bu süreç tamamlandığında kalple bağlantılı güzel bir gelişme kapıyı çalacak arkadaşlar.
Şimdi bu kum saatinin hemen yanında bir 3 kişi benim dikkatimi çekiyor. Şimdi bu 3 kişi ama şöyle söyleyeyim size. 2 kişi karşılıklı durmuş fakat üçüncü kişi diğerinin kişinin sırt bölgesinde, adeta onun üzerinde ya da sırtında taşıyormuş gibi görünüyor. Burada özellikle o sırtındaki kişi çok dikkat çekiyor. Çünkü sırt bölgesi bana taşınan bir yükü, sorumluluğu veya kişinin üzerinde taşıdığı bir meseleyi düşündürüyor. Yani bu kişi yalnızca kendi yükünü değil, başka birinin etkisini veya sorumluluğunu da taşıyor arkadaşlar. İki kişinin karşılıklı durması aralarında bir konuşma, yüzleşme, görüşme ya da karşılıklı bir karar enerjisi olduğunu gösteriyor. Üçüncü kişinin araya girmesiyle birlikte bu mesele başka bir kişinin etkisinde bulunduğunu düşündürdü bana. Bu bütün yani bunların hemen yanında kum saatinin olması da sanki 3 kişiyle bağlantılı bir konu zamana bırakılmış, bir şeyin netleşmesi veya yükün artık üzerinden kalkması için bir sürecin tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kalbin etrafındaki, çevresindeki ferahlığı da düşünürsek burada özellikle şunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu sırtında taşınan kişi gerçekten bir yük mü? Yoksa karşılıklı duran iki kişinin hayatını etkileyen üçüncü bir kişi mi diyoruz? Ya bu da olabilir aslında. Şimdi fincanımızın içinde birden fazla yol çıkmış arkadaşlar. Yolların hepsi açık. Bir kapanıklık yok. Hepsi açık ve hepsi birbirine doğru, fincanın az kısmına doğru uzanıyor. Bu da önümüzde tek bir seçenek olmadığını, aynı anda birkaç farklı fırsat, karar veya yön değişikliğinin gündeme gelebileceğini düşünüyorum ben burada. Daha önce yolumuzun dipteki o ufkun açılmaya başlaması, yani tam açılmasa da tam açık olmadığını düşündüğüm için şimdi görüntümüz etraftaki yollarda değişti. Sanki bilinen süreç ilerledikçe önümüzdeki seçenekler çoğalmaya başladı arkadaşlar. Yani yolların arasında çok belirgin bir aynı zamanda bir deve kuşu görüyorum arkadaşlar. Bu deve kuşu da yine bize şöyle söyleyeyim size, beklemeyi, temkinli davranmayı ve bazı gerçeklerle yüzleşmeyi ertelemeyi çağrıştırıyor. Sanki önünüz açık olmasına rağmen bir konuyla hala çekingen davranan, karar vermeyi bekleten veya görmek istemediği bir noktaya görmezden gelen bir enerji var. Şimdi yollar açıkken kişinin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü açık yol fırsatını gösteriyor bize ama o yolda yürümek yine kişinin kendi tercihi arkadaşlar. Şimdi deve kuşunu bana bu falın ilerleyen bölümlerinde daha bir anlam kazanacağını düşünüyorum burada. Şimdi bu deve kuşunun hemen altında çok belirgin bir E harfi çıkmış arkadaşlar. Bu da yine ve aynı zamanda kılıçlar var burada. Büyük bir kılıç. Gerçekten dikkat çekiyor. Ben şöyle net bir karar, keskin bir konuşma, bir konuda sınır koyma veya artık bir şeyin keskinliğe kavuşması, kesinliğe kavuşması şeklinde yorumlayacağım. Özellikle deve kuşunun altında çıkmış olması bana şunu düşündürdü. Bir konuda uzun süredir beklemek ya da görmezden gelmek yerine artık net bir karar verilmesi gereken bir dönem olabilir. Yani açık olan yollar arasından bir seçim yapılması gerekiyor artık arkadaşlar. Ve hemen burada aynı zamanda bir kanguru da dikkatimi çekti benim. Arka ayaklarının uzun, ön ayakları da daha kısa. Kanguru sembolü bana hareket, ilerleme ve kişinin kendisini bir noktadan başka bir noktaya taşıması enerjisini veriyor.
Ayrıca kangurunun görüntüsünde çok güçlü bir sıçrama sembolü vardır biliyorsunuz onda. Yani küçük küçük ilerlemekten ziyade şartlar oluştuğunda bir anda önemli bir adım atmak gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi açık yollar, deve kuşu, büyük bir kılıç ve kanguru sanki önce bekleyen ve temkinli duran bir enerji var. Ardından kesin bir karar geliyor ve sonrasında hareket başlıyor arkadaşlar. Şu anda bize anlatılan, verilen mesaj burada bu. Evet, E harfine gelelim. Burada bir isim, soy isim, yer veya sizin için anlam taşıyan bir kelimenin baş harfi de olabilir. Harfin yanında gördüğümüz şekillerde oldukça dikkatimizi çekti. Burada adeta büyük bir arkadaşlar bir apartman dairesi gibi geldi bana bu. Yani kat kat çünkü. Bir bina görüntüsü var. Camları seçiliyor ve en üst kısımda teras ya da çatı bölümünde bir kişi duruyor. Bu kişinin elinde bir şey taşıdığını görüyorum. Fakat ne olduğunu net olarak ayırt edemedim bu arada. Özellikle bir şey söylemek istiyorum. Fal yorumunda görüneni olduğu gibi aktarmak daha doğru. Çünkü kişinin binanın en üstünde olması önemli. Çünkü fincanın ağız kısmına doğru yükselen bu görüntü falın yakın geleceği veya gündeme gelecek bir konuya işaret. E harfiyle bu binanın yan yana gelmesi sanki E harfiyle bağlantılı bir kişi veya olayın bu binada bu bina ya da burada bulunan kişiyle bir ilişkisi var arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi demiştik ki bu E harfiyle bağlantılı bir kişi, bina ve burada bulunan kişiyle bir ilişkisi olabilir. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle burada yine elinde bir kalp sunan bir kişi ama bu kişinin karşısında iki kişi var. Bu kişilere doğru uzatmış ama bir duygu veya gönül sunuyor bu kişi. Fakat karşı taraftaki figür çok farklı bir şekilde belirmiş. Tek bir vücut gibi görünüyorlar. Ve bir kadın figürü sanki diğer kişinin kucağında taşıyormuş gibi diğer kişi bu kadını. Burada özellikle kucakta olması bu kadının, bu kişinin diğerine destek olması, sahip çıkması veya onu koruyup kollaması şeklinde yorumlayacağım. Çünkü elindeki kalbin tam karşısında böyle bir görüntünün çıkması da duygusal anlamda önemli. Sanki bir tarafta duygusunu ortaya koyan veya sevgisini sunan bir kişi, diğer tarafta ise birbirine çok güçlü şekilde bağlı iki kişi var. Hemen arkalarında çok net bir piyano belirmiş arkadaşlar şurada. Ayakları bile var piyanonun. Başında bir söyleyet var piyanonun önünde. Burada bana duyguların ifade edilmesini, piyano, iletişimi ve geçmişten gelen melodinin yeniden duyulmasını çağrıştırıyor. Belki bir konuşma, belki bir haber, belki bir duyguların sözle ifade edilmesi. Üstelik piyanonun başındaki kişinin de ayrıca görünmesi bu olayın içinde başka bir kişinin gözlemleyici veya etkileyici konumda olabileceğini düşündürdü. Burada kalp birbirine bağlı iki kişi ve piyanonun başındaki üçüncü figürle birlikte oldukça yoğun bir duygu ve iletişim sahnesi oluşmuş arkadaşlar. Aslında güzel çıkmış. Şimdi ayrıca sevgili dostlar, burada bakın başında bir kep olan bir kişi.
Sanki bir atın üzerinde gibi. Görüyor musunuz? Bir atın üzerinde bu. Bu büyük bir başarı kat ediyor gibi geldi bana. Hani böyle kep atar ya çocuklar. Bir atın üzerinde bu kişi. Bakın at şahlanmış arkadaşlar. Şimdi sanki uzun zamandır emek verilen bir konuda artık başardım diyecek bir noktaya gelmek bu. Bu bir eğitim, iş, sınav, proje veya kişinin kendisi için önemli olan başka bir hedef olabilir arkadaşlar. Şimdi atın üzerinde olması da bu başarı yerinde sayarak değil hareket ederek geliyor. Yani önümüzde açık yollar olduğunu da görmüştük. Şimdi bu figürle birlikte o yolların bir tanesinde ilerleme ve güzel bir sonuç enerjisi daha da güçlenmiş arkadaşlar. Güçlü olarak duruyor. Evet, şimdi tabağımıza geçmek istiyorum ben. Önce şöyle bir karıştırayım ben bu tabağı. Evet. Şu bir parça şekillerin oluşmasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada hanenin orta kısmında bakın şurada bir bebek arkadaşlar, görüyor musunuz? Kafası, yüzü, kolu. Yani burada taban hane içine kalmış yine. Hanenin içinin kenarında duran bir bebek bu arkadaşlar. Şimdi bu sembol bana öncelikle yeni bir başlangıcı, doğmak üzere olan bir fırsatı veya henüz çok taze olan bir gelişmeyi düşündürdü. Sanki daha önce konuştuğumuz açık yolların ve beklenen sürecin ardından hayatımıza yeni bir konu giriyor. Üstelik bebeğin hane içinde veya hanenin kenar kısmına yakın olması bu gelişmenin size de veya yakın çevrenize oldukça yakın olduğunu düşündüren bir detay. Bunu doğrudan bir bebek haberi olarak yorumlamak da olabilir. Fal açısından yeni bir dönem, yeni bir fikir, yeni bir fırsat veya filizlenen bir durum anlamına da gelebilir arkadaşlar. Yani bu fincanın başından beri gördüğümüz o bekleyiş, açık yollar, karar ve hareket sembollerinin yanında şimdi de bir yenilik açılmış arkadaşlar. Bakalım hayırlı olsun diyelim buna biz. Bakın burada iki kişi. Bu iki kişi sevgili dostlar. Bu da hanenin içinde kalıyor ama sanki bunlar iki kişi karşılıklı sanki dans ediyorlar. Kollarını birbirlerinin omuzlarına atmış gibi duruyor. Bu da bakın hemen şurada. Görüyor musunuz? Birbirlerinin kollarını omuzlarına atmışlar. Sanki bir sevinç, bir halay durumu var arkadaşlar burada. Şimdi bu kişinin bana
uyum, anlaşma ve birlikte hareket etme enerjisini ver. Sanki daha önce karşılıklı duran iki tarafın artık aynı noktada buluşması, birbirini desteklemesi veya ortak bir sevinci paylaşması söz konusu. Özellikle hane içinde kalması arkadaşlar, bu durumun size veya yakın çevrenize çevrenizde daha kişisel bir konu olabileceğini düşündürdü bana. Şimdi bir bebek figürünün de hane içerisinde çıkması düşündüğümde, bu ise yeni bir başlangıcın haberinde birliktelik, sevinç veya güzel bir kutlama getirmesi gibi bir enerji oluşmuş burada. Sanki fincanın yavaş yavaş şunu anlatıyor bize, fincanımızın tabağı. Önce bekleyiş, ardından açılan yollar ve sonunda birlikte yaşanacak güzel bir gelişme diyor bize burada. Şimdi bu kişilerin hemen yanında bakın, burada bir kişi daha var. Sanki bu kişi ayakta. Üzerinde de bir uzun elbise gibi bir şey bu da. Ve önünde oldukça büyük bir kısmet. Bu uzun elbiseli kişinin hemen önündeki büyük bir kısmetten ve bu kısmet bu bebeğe bağlı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kısmet bu bebeğe bağlı gibi duruyor sanki. Bu hane içerisinde önemli birine benziyor bana göre. Şimdi öncelikli olarak bu kısmetin bebekle birbirine bağlanması yeni hayırlı bir gelişmenin haberinde güzel bir fırsat getireceğini düşünüyorum ben. Üstelik bütün bunlar hane içerisinde meydana geliyor. Bu nedenle ben bu kısmeti kişinin kendi hayatının ve yakın çevresini ilgilendiren önemli bir gelişme olarak yorumlayacağım. Uzun elbiseli kişinin de bu kısmetin hemen önünde durması, sanki bu gelişmenin içerisinde önemli bir rolü veya bir etkisi olan bir kişi bu. Yani burada 3 sembol özellikle birbirini tamamlıyor. Bebek, büyük kısmet ve hane içerisindeki bir kişi. Sanki yeni başlayan bir durumun arkasından beklenmedik şekilde güzel bir fırsat geliyor arkadaşlar. Yani fincanımız çok açık, aydınlık olarak da bu arada karşımıza çıktı. Şimdi burada sanki karşısındaki kişiye selam veren, görüyor musunuz? Bakın bebek burada da çıktı. Görüyor musunuz? Bakın bebeğin yüzü. Yani bu bir resmen bebek figürü. Şimdi bebeğin yüzünü görüyor musunuz? Şimdi burada selam veren karşısındaki kişiye selam yani esas duruş denir ya. Karşısındaki kişiye eliyle selam veren bu hane içerisindeki kişi, ama bu kişi biraz daha geride çıkmış ve bu kişinin arkasında, selam veren kişinin arkasında da bir bebek yüzü var arkadaşlar bu arada. Şimdi bu selam veren kişinin biraz daha geride çıkması da sanki bir olayın henüz tam olarak ön plana çıkmadığını ama yaklaşmakta olduğunu düşündürüyor. Fakat selam veren kişinin hemen arkasında bir bebek yüzünün de belirmesi, bebek sembolüyle birlikte şimdi aynı enerjinin yeniden karşımıza çıkması bu figürün fal içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum ben. Bu görüntüyü doğrudan bir bebek haberi olarak değerlendirmek yerine fal açısından yeni bir başlangıç, yeni bir gelişme veya henüz ortaya çıkmakta olan bir fırsat şeklinde yorumlayacağım arkadaşlar, dediğim gibi. Selam vermiş olması bir haberleşme, karşılaşma veya yeniden bağlantı kurma enerjisini hissettirdi bana. Şimdi bebeğin bakın böyle de çıkıyor. Görüyor musunuz? Yani bu bir bebek arkadaşlar. Net. Şimdi burada da şöyle söyleyeyim. Başını öne eğmiş
elinde de o yerdeki kısmeti eline almış arkadaşlar bu kişi. Yani şöyle söyleyeyim size, bu kişi tersini çevirdiğimde yerde duran kısmet bu sefer elinde. Yani eline almış durumda. Yani kısmet artık sadece karşısında duran bir fırsat değil. Bu kişi adeta kısmetini eline almış, sahiplenmiş gibi görünüyor. Çok güzel birleşti bu fal arkadaşlar. Açık yollarımız vardı. Ardından hareket ve başarı sembolleri geldi. Şimdi de kısmetin kişinin eline geçmesi söz konusu. Sanki beklenen bir gelişmenin artık somutlaşmaya başladığını anlatıyor. Yani karşısındaki kişinin de arkasındaki bebek soliyetini de unutmamak gerekiyor. Kısmetin aynı bölgede olması, fırsat, beraberinde yeni bir sayfa açılabileceğini düşündürdü bana. Burada artık kısmet gelecek mi görüntüsünden ziyade kısmeti eline almış arkadaş. Elinize almışsınız arkadaşlar. Çok da güzel çıktı bence. Evet. Falımız bu kadardı sevgili dostlarım. Figürler güzel. Gayet de bence hoş çıktı. Evet, fincanınızın dibinde bir ufuk açıklığı vardı ama bu figürlerle daha da güzel bir yorum aldı fincanınız. Bekleyen güzel gelişmeler, büyük kısmet, kalp, hatırladığım kadarıyla yeni başlangıçlar hep birlikte inceledik. İnşallah gördüğümüz bütün güzel semboller sizin hayatınıza en hayırlı ve güzel bir şekilde yansısın. Eğer bu fal size dokunduysa içinizdeki geçenleri yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeni geldiyseniz aramıza tekrar hoş geldiniz. Bizi takip ederek yeni fallarımızdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yurt içi yurt dışından beni takip eden, izleyen tüm güzel gönüllere teşekkür ediyorum. Bir sonraki falımda yeniden buluşmak dileğiyle. Güzel enerjileriniz daim, kısmetleriniz bol, yolunuz hep açık olsun diyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum.